Üstad, klimayı kapatalım ya. Bir an saçımın olmadığını hatırladım. Tamam. Onun için güzel esiyor şuradan. Kısıklığı daha da arttırmayalım. Ben de Allah var. Bilenleriniz vardır. Bu tur rehberliğini falan her ne kadar meslek olarak yapsam da para kazanma benim ikinci, üçüncü planda. Ben seviyorum bu işi. Çünkü ben lisede öğrenciyken de çıkardım, yanıma arkadaşları alırdım. Türbe, cami gezerdim. Onun için beni bir lise arkadaşım karşılayınca gençliğimizi mahvettin diyorlar. Çünkü yazık çocuklar kafelere gidecekler, takılacaklar. Bana takıldılar mı türbe, cami geziyoruz. Yani tarihi yer geziyoruz. Ondan dolayı bu anlamda eskiden beri gezmeyi seviyorum. Dünkü grup çok kalabalıktı. Bayağı yüzü bulacaktı. 60'ta falan kapattık. Yıldız Sarayı'nın önünden bir başladık. Oradan Yıldız Camii'ne, Ertuğrul Tekkesi'ne, oradan Barbaros'un türbesine, hatta YouTube selamlarımı gönderiyorum. Herkes gelemiyor. Gelemeyenler, yurt dışında olan var, Türkiye içinde uzakta olan var, Bursa'da olup gelemeyen var. Kaç kişi yazdı? Gelemiyoruz, müsait değiliz diye. Ondan yayın yapalım dedik. Bir kısmını yayınlayıp Yahya Efendi'den Galatasaray'a, oradan Ortaköy'e kadar yürüdük. Tabii ben de bir anlat heyecanlanmışım. Ya bağırmasana, kulaklık var, mikrofon var şurada yani. Herkes duyuyor senin sesini. Ne bağırıyorsun? İşte heyecanlanınca ben de kaybetmişim. Ses gitti. Yani gelir dedim, gelmedi bir türlü. Allah'tan bu mikrofonlar var. Bir daha yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Şeref verdiniz. Kudüs'te bir mevzuyu bugün konuşmak istiyorum sizle. Kaç gün önce sosyal medyada, Twitter'da bir hesap. Fali Rıfkı Katay kimdi biliyor musunuz? 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın yaveriydi. Ve o bölgeyi iyi biliyordu. Mekke'ye, Medine'ye gidişleri var. Kudüs'te bulunuşları var. Ana karargah merkezi Şam. Orta Doğu'yu iyi biliyorlar. Zeytin Dağı güzel bir kitaptır. Yani aslında bir hatırattır, bir gözlemdir. Ama bu tarz hatıratları okurken onu yazan insanı, onun fikrini, siyasi görüşünü, yani hepsini bilmek zorundasınız. Şimdi Mehmet Akif Ersoy, Abdülhamit Han'ı da kötülemiş, İttihatçıları da kötülemiş, Cumhuriyet Türkiye'sinin kurucularını da kötülemiş. Haydi! Ama dönem analizi yaparsanız neden? Cebini doldurmamış. Her dönemde o dönemin güçlerini yağlamamış. İşte bunu yapmazsanız dersiniz ya bu ne biçim bir adam ya. Her dönem taşlamış tepedekileri dersiniz. Hayran olmayı bir yana nefret edersiniz. Fali Rıfkı Atay'dan bir alıntı yapmış bu arkadaş. Alıntıda diyor ki Fali Rıfkı Atay, Kudüs, Şam yani velhasıl Orta Doğu hiçbir zaman bizim vatanımız olmadı. Biz her zaman orada kiracıydık diyor. Her zaman kiracıydık. Şimdi o bu cümleyi yazınca hemen bulunmaz Bursa boncuğu bulmuş gibi birileri atlamışlar. Çünkü Türkiye'de bir kesim var, dar bir kesim. Kudüs'ün bizimle hiçbir alakası yok. Biz o zaman niye bu coğrafyanın derdindeyiz ki? İsrail işgal etsin, yok başkasının olsun, bize ne türküsü söylüyorlar. Şimdi hakikaten böyle bir şey varsa bence de hep beraber bırakalım gitsin. Ama öyle değil. Bakın hem tarihçiyim hem sanat tarihçiyim. Hem de Kudüs'e Türkiye'de en çok gidip gelmiş insanlardan biriyim. 2 cilt sokak sokak Kudüs'ü hazırladım. Öyle değil, öyle olsa ben de derim ya boş verin, tasasını mı çekeceğiz? Ama buraların bizimle çok alakası var. Böyle koyu, milliyetçi, ırkçı biri değilim. Çok seviyorum. Atalarımızın 1000 yıllık insanlık adına ortaya koyduklarını. Ama ırkçı olmamakla beraber Kudüs'te Türklüğün o kadar çok izi var ki biz bunları bilmek zorundayız. Diyeceksiniz Fali Rıfkı Atay niye böyle dedi? Yani hiçbir zaman Orta Doğu bizim olmadı. Biz hep kiracıydık. Biz çıktık gittik. Orta Doğu'da umurlarında olmadı. Hayır böyle bir şey yok. Siz Orta Doğu'da asırlardır varsınız. Siz orada huzurun ve adaletin temsilcisi oldunuz. Bugün Arap'ın Kudüs'ü diye bir hal oluyorlar. Ben şimdi size, çok kısa bir vaktim var. Söyleşi bu nihayetinde. Yoksa isterdim 2 saat, 3 saat dibine vuralım, her şeyi konuşalım. Ama özetlemeye çalışacağım. Ya bakın Tuğrul Bey mezardan kalksa gelse, Alparslan TRT'de her pazartesi izliyoruz. Çıksa gelse. Sultanım ya Kudüs diye bir yer var. Bizim de çok umurumuzda değil Arap'ın Kudüs'ü desek.
Sultan Alparslan, bilmiyorum, özür dilerim, suratımıza bir tükürmediği kalırdı herhalde. Neler neler derdi. Çünkü Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethetmekten çok çok önce Kudüs'ü, Şam'ı ve Kahire'yi almak gibi bir hedefi vardı. Şöyle başlayalım. Mescid-i Aksa Kıble Camii. O 144 dönümlük araziyi biliyorsunuz. Tam ortada Kubbetü Sahra var. Kenarda kıbleye doğru Mescid-i Aksa Kıble Camii bu var. Buradan içeri giriyoruz. Ve dümdüz devam ediyoruz. Tam karşıda mihrap var. Mihraba doğru giderken azıcık sola dönüyoruz. Hemen şurada arada bir minik eyvansı bir yapı var. Minik bir ibadet cebi. Oraya girdiğiniz zaman, bakın girdik şu yandan camiden, bizi yine kıbleye doğru dönük süslü bir mihrap karşılıyor. Bu gördüğünüz mihrap, bakın barok süslemelerle kaplı, sütun başlıkları falan. Roma devşirmeleri de var. İngilizler 1917 yılında Kudüs'ü işgal ettiler. Birinci Dünya Savaşı. Bizden kopardılar. Kudüs'e giren bu İngilizler 3 tane şey yaptılar. 3 önemli şey. 1. 2. Abdülhamit Han'ın Saat Kulesi'ni yıktılar. Kudüs şehrinin 4 kilometre uzunluğunda iç Eskişehir surları var. Aynen Bursa'nın surları gibi. Kapıları var. Bursa'nın sur kapıları gibi. Kapıların en önemlisi Yafa Kapısı, Babül Halil. Kapının üstüne Abdülhamit Han bir saat kulesi yaptırmış. Aynen Bursa'mıza yaptırdığı gibi. Ve İngilizler şehre girer girmez ilk işleri saat kulesini yıkmak oluyor. Niye? Çünkü saat kulesinin siyasi bir anlamı vardır. O sizin Tophane'deki saat kulesini millet köstekli saatini kontrol etsin diye mi dikti sanıyorsunuz? Saltanatın 25. yılında. Alakası yok. Bursa bir vatan toprağıdır. Hiçbir kötü niyetli, şer düşünceli kişinin gölgesi buraya düşemez, düşmemeli. Bunu ifade etmek içindir. Abdülhamit Han'ın yüzlerce saat kulesi vardır. En çok saat kulesi Filistin topraklarındadır. Yafa'da, Hayfa'da, Akka'da, Nablus'ta o kadar çoktur ki her yere yaptırmış bir saat kulesi. Kudüs'te, Kudüs'tekini yıkıyorlar. 2. Salahaddin Eyyubi'nin icat ettiği bir şenlik var. Nebi Musa şenlikleri. Şenlikleri yasaklıyorlar. Niye? Hristiyanlar Paskalyasını yapsın, Museviler, Yahudiler hamursuzunu yapsın ama Müslüman Nebi Musa yapmasın. Çünkü bir şenlik oldu mu o şenliği kim kutluyorsa şehir o dinin mensuplarının şehrine dönüşüyor. Müslüman bir şehre dönüşmesin. Hemen yasaklıyorlar. İngilizlerin 2. icraatı. 3. icraatı söylüyorum, şok olacaksınız. Mescid-i Aksa Kıble Camii'nin içindeki bu mihrabı tamir ettiler, restore ettiler. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Neden? Yani elin Hristiyan İngiliz'i kalkıp da bizim caminin içindeki bir mihrabı neden restore eder? Ses oraya düzgün geliyor mu mikrofondan? Yani yakadan rahat duyuyorlar mı? Ben hatta şöyle yapayım. Belki geçen gün Boğaz turunda da yaptım. Böyle olunca daha iyi çıktı ses. Sonra bunu restore ediyorlar. Neden? Biz bunu bundan 12 sene önce anlayabildik. Neden olduğunu. Restore ediyorlar. Bundan 12 sene kadar önce bu gördüğünüz mihrabın şu alınık kısmındaki mermerlerin araları açılmaya başlıyor. Ürdün avlu yetkilileri birkaç usta işte amele çağırıyorlar, inşaat ustası. Diyorlar ki bunun şu mermer kaplamalarını kaldırın, alt derslerini düzeltin, tekrar yerine yapıştırın. Ve öyle yapılıyor, yapılacak. Ustalar şu mermer alınlığı bir kaldırıyorlar, altından hiç ummadıkları bir şey çıkıyor. Günümüzden neredeyse 8 asır öncesine ait kadim bir kitabe. Eğer Diyarbakır'a gittiyseniz bu yazıların aynısını Diyarbakır Ulu Cami'nin duvarlarında gördünüz. Araya ufacık bir reklam sıkıştırabilir miyim ya? Haziran'ın ilk haftası Diyarbakır turum var. 2 gün evvel akşam gece saat 1.30'da tweet attım, onu gördünüz mü? Ya ben bu mesleğin erbabı olsam saklarım. Değilim ben. Ben bu işi keyiften yapıyorum. Bir haftadır Diyarbakır turu hazırlıyorum. Özel bir Diyarbakır. Sabah uçakla Batman'a gidiyoruz. Cumartesi sabah. Ne zamandı? Haziran'ın ilk haftası galiba 3 Haziran mıydı cumartesi? 4 Haziran mı? Batman'dan Malabadi Köprüsü. Sonra Silvan'a gidiyoruz. Silvan, Meyya Farik'in. 1. Kılıç Arslan'ın mezarı orada. Celalettin Harzemşah'ın mezarı orada. Seyfüddevle'nin mezarı orada. Bu adamlar çok özel adamlar. Kesin gidin.
hiç Mardin turu yapıp da ya da Diyarbakır turu, biz Silvan'a tur yaptık, kültür turu. Duymazsınız yani, kendisi giden vardır da kültür turuyla giden duymazsınız. Silvan'da ne var derler. Artukluların mezarları, Artuklu sultanlarının. Buralar gezilecek. Sonra işte Eğil, peygamber kabirleri. Sonra ikinci gün Yayan, hiç otobüsüz full Diyarbakır. Diyarbakır Ulu Camii'nin duvarlarında sırf bu yazıları göreceksiniz. Bunlar ne? Tabi inşaat ustaları şaşırıyorlar. Hemen apar topar avlunun İslam Müzesi var orada. Müze müdürü Hıdır Sellame. Filistinli bir sanat tarihçi. Onu çağırıyorlar. Diyorlar ki ya biz böyle böyle bir şey bulduk, bir gel bak. Hıdır Sellame bir geliyor, of. Ya diyor, bu kadim Selçuklu. Selçuklu yazısı bu. İşte Bursa Ulu Camimiz bizim. Bursa'da. İçinde onlarca çeşit farklı hüsnühat var. Yazılar var. İşte sülüs var, celi var, celi sülüs var. Talik var. Bir sürü. Ve Küfi var. Bakın Selçuklu Küfisi. Çiçekli Küfi. Bakın şuna formda yapılmış. Ulu Cami'de çok küçük birkaç yazı böyledir. Ve adam okuyor. Kitabede sıkı durun, Sultan Alparslan'ın iki oğlunun da ismi geçiyor. Melikşah ve Tutuş. Evet. Nasıl yani? Nasıl yani? Şöyle. Sultan Tuğrul Bey'in en büyük hedeflerinden biri Kudüs'ü almaktı. Şimdi Anadolu bizim ana vatanımız ama o günlerde Anadolu Roma, diyarı Rum'du. Orta Doğu kadar kıymetli değildi. Orta Doğu göç ve ticaret yolları geçiyor. Zengin. Şimdi Halep mi Konya mı? Tabii ki 1000 defa Halep. Manisa mı Şam mı? Ben Manisalıyım. Tabii ki 1000 defa Şam. Çünkü o gün kadim ve çok zengin topraklar. Tuğrul Bey Fatimi diye bir devlet vardı. Şii Fatimiler. İslam dünyasında fitne unsuruydular. Dedi ki Fatimilerin elinden Kudüs'ü kurtarmalıyım. Şam'ı kurtarmalıyım. Sonra onların başkenti Kahire'yi kurtarmalıyım. Re'ye geldi Bağdat'tan. Fakat o gece öldü. Öldürüldü. Büyük bir ihtimalle zehirlendi Tuğrul Bey. Birçok Selçuklu uzmanın ortak görüşü. Ama net bilgi yok. Yerine yeğen Alparslan geçti. Alparslan ordusunu aldı. Önce Urfa'yı kuşattı. Urfa, Edessa. Bu arada bir sıkıntı olmazsa ben buradan sizden sonra yetişebilirsem akşam 21'de NTV'de Mesut Yarın konuğuyum. Canlı yayında size Urfa'yı anlatacağım bu akşam. Bu kısık sesle. Dua edin gözünüze bak. Siz evliyalar yatağı Bursa'da yaşıyorsunuz. Dualarınız kabul olur. Şu ses gelsin. Urfa'yı anlatacağım. Deprem bölgesinde depremden etkilenen şehirleri her hafta işliyorlarmış. Bu akşam Urfa. Yani bu kel tarihçiden bu akşama kadar kurtuluşunuz yok. Akşam 21 bir açacaksınız. Hadi gene karşınızda. Böyle bir durum var. Onun için söyleşiden sonra benim en geç 4.30 gibi buradan çıkmam lazım. 1.5 saat imza yapacağım. Ben Bursa'ya gelince böyle 3-4 saat yapıyorduk ama bugün biraz kısa olacak. Yetişemem yoksa başka türlü yani. İstanbul trafiğinde, ta Avrupa yakasında bir yer stüdyoları. Ne diyorduk? Alparslan diyorduk. Urfa'yı kuşatıyor, alıyor. Sonra Halep'i kuşatıyor. Halep'i alıyor. Tabii bayağı birkaç ay sürüyor kuşatma. Halep'ten direkt Kudüs'e inecek. Mektup geliyor. Kimden? Roman Diyojen'den, İstanbul'dan. İşte sen benim topraklarıma girdin. Çünkü o zaman Erzurum Romalıların toprağı. Alparslan tabii bir girmiş şeyden, Azerbaycan, Hoy'dan Ahlat'a, oradan aşağıya Urfa'ya, bütün Doğu Anadolu'yu geçmiş. Benim topraklarımı çiğnedin, geliyorum diyor. Ordularımla. Alparslan ne yapsın? Halbuki niyeti Halep'ten Şam'a ve Kudüs'e inmekti. Oradan da Fatimilerin başkenti Kahire'yi alıp işi bitirecekti. Şu sıcak sudan azıcık alayım. Sonra ses iyi geliyor muymuş? Teşekkür ederim. Bunun üzerine geri dönüyor, Malazgirt Savaşı'nı kazanıyor. Ama Malazgirt'i kazanınca da tarihin seyri değişiyor. Anadolu'ya gönderiyor Alplerini. TRT'deki dizide var ya, yanında bir sürü Alp var. İşte Artuk Bey var, Saltuk Bey var, Danışment Bey var, Sökmen var, bir sürü. Onlardan biri de kim? Atsız Bey. Atsız Bey dizide yer alıyor. Atsız Bey diyor ki sen benim yarım bıraktığım işi sen tamamlayacaksın. Sen git Kudüs'ü kurtar. Sonra Şam'ı kurtar. Sonra git Kahire'yi kurtar. Fatimi devletine son ver. Eğer bu olsaydı
muhtemelen bizim ana vatanımız Anadolu değil, Orta Doğu ve Mısır olacaktı. Haberiniz olsun. Demek ki ben çiftliği Nil Nehri kenarına kuracaktım o zaman. Ama kader bizim Anadolu'da olmamızı istiyor. Balkanlara açılmamızı. Bursa'nın Evliyalar Diyarı olmasını. Kader böyle bir şey. Ve Atsız Bey geliyor, Kudüs'ü kurtarıyor. Şam'ı kurtarıyor. Kahire önlerine geliyor. Fakat orada Fatimilere karşı ağır bir yenilgi alıyor. Bozgun yaşıyor ama Kudüs'ü vermiyor bir daha geri. Zor duruma kalıyor. Zor durumda kalınca o günlerde Alparslan ölmüş. Yerine oğlu Melikşah geçiyor. Melikşah Atsız'a yardım etsin diye, Kudüs'ü müdafaa etsin diye 2 isim gönderiyor. Biri erkek kardeşi Tutuş, diğeri de Artuk Bey. Evet, Artuk Bey gönderiyor. Ve işte onların geldiği dönemde Mescid-i Aksa Kıble Camii restore ediliyor ve restorasyonda Tutuş buraya tamir kitabesi koyduruyor. Tabii ki abisi hükümdar olduğu için abisinin de adını yazdırıyor. İngilizler 1917'de Kudüs'ü işgallerinde hemen bu kitabenin üstünü tık kapatıyorlar. Restore ediyoruz ayağıyla işi bitiriyorlar. Aynı şeyi Hindistan'da da yaptılar. Benim en büyük hayallerimden biri şu. Hindistan üzerine uzun uzun çalışmak istiyorum. Eşimle de konuştum. Dedim ki yurt dışı programların başladığında bir Hindistan'a gidip 1 ay 2 ay hiç gelmeyeceğim. Bizim Hindistan'ı çalışmamız lazım. Hindistan'da adımınızı attığınız her şehirde, her kasabada muhteşem bir Türk İslam izi var. İngilizler bizden çok rahatsız oldukları için Hindistan'daki bu izlerin tamamına Mugal diye bir isim uydurmuşlar. Mugal. Hepsi Mugal. Mugal ne ya? Moğol mu? Cengiz Han kalkıp da cami yapacak değil herhalde. Mugal, Mugal, Mugal. Taç Mahal dahil Hindistan'daki bütün Müslüman Türk eserleri, Babür, Delhi Türk Sultanı, bunlar Hindistan'da kurulmuş 7-8 tane Türk devleti var. Sadece ikisi. Bunların eserlerine Mugal diyorlar. Allah nasip ederse siz de dua edin. Kudüs gibi Hindistan kitabı da yazmam lazım benim. Hindistan, Özbekistan, Mısır çok arzu ediyorum. Oradaki bizim izlerimizi yazmamız lazım. Bizim izlerimiz. Ve işte Hindistan'da nasıl bizi gölgelediyse Kudüs'te de gölgelemiş. Ve tutmuş Mugal demişler. Bunun da üstünü örtmüşler. Niye örtmüşler? Yarın bizim Türkiye'deki gençler ya Arap'ın Kudüs'ü bize ne? Bizimle ne alakası var? Bırak İsrail istediği gibi yesin bitirsin diye bilsinler diye. Bundan ötürü. Başka ne olacak yani? Ben Kudüs'ü çalışana kadar benim hiçbir sıkıntım yoktu ya. Hiç. O kadar kafam rahat. Kudüs'e çalıştığım günden beri benim başım dertten kurtulmuyor. Ve bana ders sardıranların şu an ses kayıtları var, piyasaya çıktı. Bir kadın var mesela meşhur. Ses kayıtları durmadan çıkıyor. Özel operasyonlar yapan. Şükürler olsun. Ben en azından mutluyum. Ama bunları ölene kadar anlatmaya devam edeceğim. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Şu gördüğünüz minber. Bu minberi buraya yaptıran adam Büyük Selçuklu Atabey'i Nurettin Zengin. Salahaddin Eyyubi'ye diyor ki evladım, bir gün ben Kudüs'ü kurtarırsam. Bir dakika ya, Kudüs elimizden mi çıktı? Çıktı tabi. Atsız Bey, Tutuş, bunlar Kudüs'ü kurtardılar. Maalesef 1098'de Fatimiler geri aldı. Birbirlerine düştüler. Biz zaten hep öyle yeniliyoruz. Birbirimize düşüyoruz, sonra esarete düşüyoruz. 1099'da Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdi. 88 sonra 1174'te Salahaddin geri kurtardı. Salahaddin kurtardı. Onun yerine onu yetiştiren Nurettin Zengi kurtaracaktı, kurtaramadı. Oğlum bana nasip olmaz da sen alırsan bu minberi oraya koy dedi. Ve minber oraya kondu. Bakın bu minber maalesef orijinali değil, taklidi. Orijinali 1967'de İsrail Kudüs'ü, Doğu Kudüs'ü işgal etti. İşgalden 2 sene sonra 1969'da Avustralyalı fanatik bir Yahudi benzin torbaları doldurduğu sırt çantasıyla Aksa'ya girdi ve özel yaylı bir sistemle bunları etrafa buladı ve kibriti çaktı. Mescid-i Aksa cayır cayır yandı. Ve o yangında Nurettin Zengin'in, yani bizim Mescid-i Aksa Kıble Camii'ne vurduğumuz en muhteşem iz yok oldu. Sadece orijinal alınlık ve kapı alınlığı kaldı. Müzede yanık vaziyette sergileniyor. Bu yine Türkiye, Ürdün ve Suriye işbirliğinde 20 sene kadar önce inşa edildi.
Nurettin Zengin'in minberi. Devam edelim. Bakın ben size bizim oradaki izlerimizi anlatmak istiyorum. Bir atlaya atlaya gidiyorum, kusura bakmayın. Mescid-i Aksa avlusundayız. Memlük Sultanı Kayıtbay'ın sebili. Memlük Sultanı Kayıtbay'ın medreseleri. Memlüklü diye bir devlet var. Ömrüm oldukça bu devleti dillendireceğim. Ve eğer imkan bulursam Cumhurbaşkanlığı forsuna bu devletin yıldızını da koydurmak için çalışacağım. Şu an 16 tane yıldız var değil mi? 17 olmak zorunda. Memlüklü devleti yok. Nasıl olmaz ya? Bu devlet Mısır'da kurulmuş. Kıpçak Türkleri tarafından kurulmuş bir devlet. Oğluma Rükneddin Baybars adını niye verdim? Memlüklü devletini kurduğu için Baybars. Sırf dikkat çekmek için. Hani birileri ya adam şekil yapıyor demesin. Samimiyim. Ya oğluma verdim artık ismini. O kadar samimiyim. Ve bu devlet Mescid-i Aksa avlusunda o kadar çok eser vermiş ki. Kayıtbay'ın sebili. Ve bu sebilin bugünkü adı Hamidiye. Çünkü 2. Abdülhamit sebili A'dan Z'ye tamir ettirmiş. Mescid-i Aksa avlusunda geziyoruz. Bakın az önce içinde bulunduğumuz cami buydu, Kıble Cami. Kubbetü Sahra. Şöyle geriye doğru gidelim. Tam kıblenin ters tarafı. Şurada Emir Devadar kapısı var. Kapıdan dışarı çıktığınız anda bakın Emir Devadar dedim. Şu an gidin Kudüs'e. O avluda Emir Devadar kapısı diye kimse bilmez. Herkes o kapıyı Faysal kapısı diye biliyor. Faysal kim? Şerif Hüseyin'in oğlu. Irak devletinin 1. kralı. Bizi arkadan vuran hain bir adam. Ben bazen böyle bunları anlatınca böyle Kudüs, Mekke, Medine bana Arap sevici falan diyorlar. Ya ben orada bize ait izleri anlatıyorum. Onu sevmek, bunu sevmemek herkesin ırkı Hazreti Adem'e dayanıyor. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Ama Memlüklü'yü anlatıyorum. Selçuklu'yu anlattım. Artuklu'dan bahsettim. Ve şu Emir Devadar bir Memlüklü valisi, Kudüs valisi. Bu kapıyı o restore etmiş. Ve siz o kapıdan içeri girdiğiniz, dışarı çıktığınız zaman, bak kapıdan çıktık şu an dışarı. Tam karşımızda bir pencere. Pencereye iyice yaklaşıyoruz. Hatta yan kapıdan pencerenin içine geçiyoruz. Ve bizi bir takım kabirler karşılıyor. Selçuklu, bakın şuradan içeri giriyoruz. Şu devasa yapı Mardinliler Hankahı. Gidin Kudüs'e. Şurada durun. Buradan geçen Filistinlilere sorun. Bunun adı ne? Kaç tanesi, özellikle yaşlılar, Mardinliler Hankahı diyecek. Mardin bayağı Türkçe yani. Mardin şehriyle ne alakası var? Artuk Bey yaptırmış. Koca bir hankah. Bizim TİKA burayı alıp bir Türkiye misafirhanesi yapmayı çok istedi. İsrail'in cevabı ne oldu biliyor musunuz? TİKA'yı 5 sene önce Kudüs'ten sürdüler. Ben 5 yıldır Kudüs'e gidemiyorum. Yasaklıyım. TİKA'da 5 yıl evvel benimle beraber sürgün yaşadı. Şu an TİKA'da Kudüs'e giremiyor. 5 yıldır ikimiz de sürgündeyiz. Ki o 2 cilt Kudüs kitabını TİKA'yla beraber yazdık biz. Allah razı olsun Bülent Bey ve ekibi elim ayağım olmuşlardı. Şu kapıdan girdik içeri. Ve bizi mezar taşları karşıladı. Yakından bakın. Bu mezar taşları siz Bursa gibi tarihi bir şehirde yaşayanlara çok tanıdık gelecek. Mesela İstanbullular bunu bilmez. Eyüp Sultan'a gidin, Karacaahmet'e gidin. İstanbul'da Fatih'ten sonra Osmanlı mezar taşları form değiştiriyor. Sarıklı, kavuklu, fesli, kadınlarınki hotozlu. Ama Fatih'ten önceye giderseniz yani 2. Murat, ondan önce Çelebi Mehmet, ondan önce işte 1. Murat, Orhan Gazi. Onların döneminde sarık, kavuk, fes, serpuş yok. Ne var? Rumi bir alınlık var. Muradiye Camii'nin Bursa'daki avlusuna bir gidin. Bunun benzeri onlarca mezar taşıyla karşılaşacaksınız. Ama tabii daha bir gelişmiş formu. O Rumi alınlıklar Muradiye'nin bahçesinde kıyamet kadar orada sergileniyor. Bu Rumi alınlık bu büyük Selçuklu mezar taşı. Ve bir başkasına bakalım mesela avluda bir sürü var. Bak bu bir başkası. Az önce gösterdiğim şuradaydı. Bunlar bu gördüğünüz hazirede az önce gördüğünüz mezar taşı Artuk Bey'e ait. Nasıl ya? Mardin'de Artuklu diye bir devlet kurmadı mı bunlar? Kurdular ama onun oğulları kurdu devleti. Kendisi kuramadı ki. Kendisine Melikşah sen Kudüs'e git yerleş destek çık dedi. Orada kaldı. Orada öldü. Karısının mezarı nerede? Mardin'de. Hatuniye medresesinin içinde. Yani insan şaşırıyor kalıyor. Raziye Hatun.
Kocası Kudüs'te, hanımı Mardin'de. Demek ki Mardin'le aralarında bir ayrılık yokmuş. Yok tabii ki. Bakın şunlar. Of, Bursa'da bunların gelişmiş örnekleri var. Daha yakından bakalım. İşte karşınızda. Bu gördüğünüz Şam'dan. Yani üzerine mum konuluyordu. Camilerde, mihrabın kenarlarında hep vardır. Bu gördüğünüz Şam'dan 20 sene öncesine kadar Filistin'de, Halil'de, Halil şehri var ya, Hazreti İbrahim'in kabri var caminin altındaki mağarada. Halil Ulu Camii'nin içinde sergideydi. Çalınır korkusuyla Kudüs'e getirildi. Mescid-i Aksa avlusunda İslam Müzesi'nde sergilenmekte. Üzerindeki yazıları okuyor ve hayretler içerisinde kalıyoruz. Neden? Çünkü Artuk Bey'in oğullarından Arslan Artuk tarafından yaptırılmıştır. Şu salonda Mardin'e ben gittim gezdim diyenler bir el kaldırabilir mi? Bayağı bir el kalkmalı. Buradan bir 15 tane. Buradan çok az ama ya. Ben sandım ki böyle ordu gibi el kalkacak. O zaman benim haftaya ben Mardin'e gidiyorum. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün. Mardin, Nusaybin, Dara, Kızıltepe, Midyat, Hasankeyf. 3 günde 6 şehir gezeceğim. Sosyal medyadan beni takip edin. 3 gün boyunca oturacağım, kalkacağım, Mardin'i anlatacağım. En azından sanal size gezdireyim. Canlı yayınlar yapacağım YouTube'dan. YouTube kanalımı takip etmeyen yoktur değil mi? Bak lütfen. Varsa hemen takibi alın. Şu kanal 590 bin oldu. Çok güzel bir sayı. Türkiye'de. Yani abuk subuk video çekmeden 590 bin olmak çok zor. Ya siyasete bulaşacaksınız ya da oranızı buranızı aşacaksınız. Başka türlü 590 bine ulaşamazsınız. Yani hakikaten iyi bir sayı sizin sayenizde. Ama bunu 1 milyon yapalım ya. Onun için bir kanalı takip alın bir zahmet. Ne diyordum? Bunun üzerindeki yazılar okundu. Mardin'de Arslan Artuk yaptırmış bunu. Mardin'e gidenler, el kaldıranlar. Şehidiye Medresesi var Mardin'de. Yaptıran Arslan Artuk. Kızıltepe Ulu Camii var. Mardin'in havalimanının yanı. 5 dakika yanı. Yaptıran Arslan Artuk. Aynı Arslan Artuk tutmuş, büyük babası Kudüs'te ya. Ve tutmuş bunu yaptırıp Halil Ulu Camii'ne hediye etmiş. Hediye. Şimdi Kudüs'te sergide. Bunlar bizim oradaki izlerimiz. Kim demiş Arap'ın Kudüs'ü diye. Kudüs elbette bizim çok sevdiğimiz ve çok emek verdiğimiz bir yer. Şu müzeyi size 5-6 saat anlatırım yani. Tabii ki çıkıyoruz. Bakın biz mesela çocukluğumuzdan beri bir şeye söz verirken eğer yemin ediyorsak ne içeriz? And içeriz. Ne demek and içmek diye sokakta sorsak 1000 kişiye 999 vallahi bilmiyorum. Evet and içeriz diyoruz ama ne içiyoruz? İslam öncesi kımız içerlermiş. İslam sonrası bu iş şerbete dönmüş. Ama kadehi koyarlarmış. Yemin ederlermiş üzerine ve içerlermiş. Yani ne diyor? Yeminimi bu suya ya da içtiği şey neyse ona geçirip onu kılcallarıma, hücrelerime kadar geçirdim. Bu söz benimledir. Sözümden dönemem. And içmek. Askeriyede and içilir. Aramızdaki beyler çok askerliği yaparken yemin töreninde hepimiz and içtik. Ve bakın bu gördüğünüz bir and kupasıdır. And kupası Memlüklerden kalmadır. Emir Tenkiz Allah'la arasında bir andı var. Bilmiyoruz ne. Ve o vaat yerine gelince neyse artık o istediği şey olunca Mescid-i Aksa'nın bütün lambalarını değiştirmiş. Lamba dediğiniz o zaman bunlar kandil. Değiştirip hepsinin üzerine birer ant kadehi yaptırmış. Şu söyleşi bittiğinde ya da bu akşam müsait bir zamanınızda internete girin Google'a ant kadehi yazın. Şok olacaksınız. Yüzlerce farklı ant kadehi örneği gelecek önünüze. Şu gördükleriniz yani şu Mescid-i Aksa avlusunun en süslü medresesi. Özellikle aramızdaki hanımefendiler. Kudüs'e gidin. İlle bir grubu beklemeyin. Ya Talha Hoca senle gidelim. Hayır beni beklemeyin. Boş verin siz. Kendiniz gidin. O 2 kitabı okuyun. Bakın 2. kitap, mavi kitap var ya. 2. çıkan Kudüs. Bayağı zor çıktı biliyorsunuz. Ne uğraştım onu. Çıktı, engel oldu. O basan yayın evi toplattı falan. Kendi kafasına göre mahkemelik oldum. 2-3 sene sürdü. Elhamdülillah kazandım hepsini. O kitapla sokak sokak Kudüs'ü gezin. Hanımefendi